Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kaptan Amerika New World Order filminden sızan fotoğraflar üstüne konuştuğum, şu ana kadar açıklanan bilgileri toplayıp gözden kaçan detayları sizlere aktardığım bir video ile karşınızdayım. New World Order filminin setinden gelen yeni fotoğraflar, geri dönen karakterleri, bazı yeni karakterleri ilk bakışları ve devam filminin konusuna dair ipuçlarını ortaya çıkarıyor. Sam Wilson'ın Kalkanı ve Kaptan Amerika ismini Steve Rogers'tan devralmasının ardından Anthony Mackie'nin başrolde yer aldığı ilk Kaptan Amerika filmi olan New World Order 5. aşamada önemli bir yer kaplayacak gibi gözüküyor. Kaptan Amerika New World Order, Steve Rogers'ın Avengers Endgame filminin sonunda ikonik kalkanını Sam'e vermesinin ardından Wilson'ın ciddi bir şekilde Kaptan Amerika rolünü üstlendiği Disney Plus'taki The Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonrasında geçecek. Yeni dünya düzeni gibi bir başlıkla yeni Kaptan Amerika'nı korumaya yemin ettiği dünyanın ve ülkenin büyük bir kargaşa dönemiyle karşı karşıya olması bekleniyor. İşte Kaptan Amerika 4 New World Order filminden şimdiye kadar bildiklerimiz ve gözden kaçan detaylar. Aktör Tim Blake Nelson da sette görüldü ve The Incredible Hulk'taki Dr. Samuel Stearns rolünü yeniden canlandıracağı doğrulandı. Orijinal Marvel Comics'te Stearns, lider olarak bilinen Hulk'un kötü adam haline gelmiş Gamma'ya maruz kalması onu Hulk'ın güçlü olduğu kadar zeki yapmıştı. Aynı şekilde 2008 yapımı filmin sonunda Bruce Banner'ın gamma ışınına maruz kalmış kanından damlaların Stannis'in üzerine düştüğü ve zihnini mutasyona uğratarak çizgi romana uygun bir şekilde süper dahiye dönüştüğü görülüyordu. The Incredible Hulk'tan bu yana MCU'da yer almayan Stannis'in aradan geçen sürede neler yaptığını görmek oldukça heyecan verici olacak. New World Order filminde General Thunderbolt Ross rolünü William Hurt'ten devralan Harrison Ford da yer alıyor. Ross'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağı doğrulandı. Bu da filmin ülke ve Kaptan Amerika yeni liderliğine uyum sağlarken güçlü bir siyasi anlatıya sahip olacağının bir göstergesi. The Incredible Hulk'ta Bruce Banner'ın rakibi olan Ross, daha sonra Kaptan Amerika'da Sokovia Anlaşmaları'nın arkasındaki kilit figür olmuştu. İç savaşta Sokovia Anlaşmaları'nın arkasındaki kilit isim olan Ross'un sonunda çizgi romanda olduğu gibi Red Hulk olacağı da söylentiler arasında. Aktör Danny Ramirez'in Anthony Mackie ile birlikte çekim yaparken görülmesi de Joaquin Torres rolüyle geri döneceğini doğruluyor. The Falcon and the Winter Soldier'da Sam Wilson'ın müttefiki olan Torres'a dizinin sonlarına doğru Sam'in eski kanatları verilmişti. Bu da Wilson'ın yeni Kaptan Amerika olmasıyla birlikte MCU'nun yeni Falcon olacağına dair bir işaretti. Torres'ın çizgi romandaki muadili bir insan şahin melezi olarak meşru mutasyonlara sahip olsa da MCU versiyonunun Wakandalıların ona kendi yıldızlarla süslü giysisini yapmasının ardından Wilson'ın artık ihtiyaç duymadığı eski kanatlara sahip olması da olası. Kaptan Amerika Yeni Dünya Düzeni filminden sızan set fotoğraflarının çoğunluğu bir cenaze sahnesi sırasında çekilmiş gibi görünüyor. Bu bağlamda fotoğraflarda yer alan karakterlerin çoğunun resmi kıyafetler içinde ve bazılarının askeri kıyafetler içinde olması önemli birinin vefat ettiğinin bir göstergesi. Steve Rogers'ın Peggy Carter ile geçmişte kalma kararından sonra uzun ve mutlu bir yaşamın ardından ölmüş olabileceği tahmin edilirken şu anda tam olarak kimin ölümüyle karşılaşacağı ve bunu çevreleyen ayrıntılar bilinmiyor. Cenazeye katılanlardan biri de Thunderbolt Ross'un kızı Bruce Banner'ın eski aşkı Betty Rose rolüyle geri dönen Liv Tyler'dan başkası değil. Stearns gibi Betty de 2008 yapımı The Incredible Hulk'tan bu yana MCU'da görülmemişti. Ancak babasının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasıyla birlikte geri dönmesi mantıklı duruyor. Bununla birlikte General Ross'un geçmişte halka avlama takıntısı nedeniyle Betty ve babasının arası açılmıştı. Bu nedenle belki de cenaze töreni Başkan Ross'un kendisi içindir ve Betty'nin ortaya çıkışını babasıyla ve karmaşık ilişkileriyle ilgili son bir kapanış eylemi olarak açıklamaktadır. Yeni set fotoğraflarında Anthony Mackie orijinal çizgi romanlardan bir mekan olan Smith's Diner gibi birçok sahnede yer alıyor. Bununla birlikte cenaze sahnesi için resmi bir şekilde giyinmiş olsa da kolunun askıda olduğu dikkat çekiyor. Bu nedenle Sam Wilson'ın bu gizemli karakterin ölümüne yol açan aynı olay sırasında yaralanması kesinlikle olası. Buna ek olarak engelleyici bir yaralanma filmin sonuna ve dolayısıyla cenazeye yakın bir zamanda gerçekleşeceğini ima ediyor. Ne de olsa Sam Wilson, Steve Rogers gibi kanında dolaşan ve ona hızlandırılmış bir iyileşme faktörü sağlayan süper asker serumuna sahip değil.
Cenaze seti fotoğrafları ayrıca Shira Hess ve Kosher Rugmor'un karakterlerine de ilk bakışları sağlıyor. Hess, çizgi romanlardan tanıdığımız ve aynı zamanda mutant olan İsrailli süper kahraman Sebra'yı canlandıracak. Süper asker serumu yerine Sebra'nın tüm yetenekleri ve fiziksel geliştirmeleri mutasyonundan geliyor. Aynı şekilde muhtemelen askeri bir cenaze töreninde bulunması tıpkı çizgi romandaki meslektaşı gibi İsrail hükümetiyle de bağlar olacağını gösteriyor. Buna karşılık Rugmor'un karakteri de şu anda bilinmiyor. Ancak rolünün çok önemli olacağına inanılıyor. Kaptan Amerika'nın set fotoğraflarındaki üniformasına bakılırsa onun da askeri bağları var gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.